Merhabalar herkese. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi sizlere bir önceki videoda bu motifin anlatımını yapmıştım. Şöyle bir tane motifi birlikte ördük. Şimdi 3 tane daha ördüm ben. Dördüncüyü de ördüm. Sizlerle birlikte birleştirmesini yapacağım. Bu şekilde 3 tanesini birleştirdiğimizde böyle bir görüntü ortaya çıktı bakın. Şu ortada da kendiliğinden bakın bir kare desen oluşuyor. O yüzden 4 taneyi görmenizi istedim. Gayet güzel duruyor bu şekilde çünkü. Şimdi dördüncü motife birlikte birleştirelim. Yeni gören arkadaşlar için ise bu videonun açıklamalar bölümüne motifin yapımının linkini paylaşacağım. Oradan tıklayarak da izleyebilirsiniz. Şimdi kenara geldim. Zaten çok kolay. Boşluklardan birleştiriyoruz sadece. Şimdi şurayı ayrıntılı anlatımı motifin dediğim gibi açıklamalar bölümünde linkte olacak. Şu kenarı yapıyorum şimdi. Şöyle 2 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Kapatıyoruz. 1 2 3 tane boşluk var bakın köşelerde. Ortadaki boşluktan ekliyorum ve buradaki boşluktan her boşluktan birleştirerek gidiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi ilk boşluğu yapıyorum. Aynı yere batarak birinci trabzanı yaptık. 2 3 kapatıyorum. Evet, şimdi birinci boşluğu yaptım. İkinciyi yaparken buradan ama ben bunu fazla örmüşüm çünkü iki kenar birleşecek. Şuraya kadar sökelim arkadaşlar. Pardon, örmüşüm gitmişim. Şöyle diyelim. Şimdi buraya kadar yaptık. İlk boşluğu yaptık. Ortadaki boşluğu yaparken buradan da şu ortadaki boşluktan birleştirmeye başlayacağım. 1 2 3 4 5 bu şekilde her boşluktan bu tarafa döneceğiz. Bu tarafı birleştireceğiz sonra da. Şimdi ikinci dolguyu yaptıktan sonra birinci zinciri çekmişim, pardon. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Normalde 7 zincir çekiyoruz. Şimdi 4 çekiyorum. Motifler ters yüzü birbirine bakacak şekilde getiriyoruz. Şimdi buradaki motifin orta boşluğuna batacağız. Sık iğne ile birleştireceğiz. Sonra 5 6 7 diyorum. 4 tanesini çekmiştik. 7'ye tamamladık. 2 defa doluyoruz. Geliyoruz. Yine en son battığımız yere batıyoruz. 1 sırayla bir sonrakine batıyoruz. Şimdi 2 bir sonrakine batıyoruz. 3 defa çektik, bıraktık. Dördüncüyü birlikte çekiyoruz. Tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi ekleyeceğim motifte de yine bakın şu ikişerli dolgunun arasındaki boşluğa, sıradaki boşluğumuz zaten belli nereye batacağımız. Birleştiriyoruz. 1 2 3 tane daha zincir çekiyoruz. Dönüyoruz ördüğümüz motife. Son battığımız yere tekrar batıyoruz. 1 2 ve 3. Şimdi hepsini birlikte çekerek kapatıyoruz. Şurayı birleştirmiş olduk bakın kenar kısmı. Burada da 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Şurada 5 zincir çekiyorduk biliyorsunuz kenar kısımda. Buradaki boşluğa hemen sıradaki boşluğa giriyoruz. Sonra 2 zincir daha çekiyoruz. Tığı 2 defa dolayıp ilk sık iğnenin üzerine batıyorum. Birinci trabzanı yaptım. Bir sonrakine batıyorum. İkinci trabzanı yapıyorum. Yine 3 defa çektim. Dördüncüyü birlikte kapattım. Tekrar 1 2 3 zincir. Şimdi sıradaki diğer boşluğa geçiyorum. Girdim, sık iğne ile birleştirdim. Tekrar 2 zincir çektim.
Şu aradan da birleştirmiş olduk. Ve zinciri yine 5'e tamamlamış olduk. Şimdi tığımızı 2 defa doluyoruz. Geliyoruz buradaki köşeye. İlk trabzanın tepesine batıyorum. 1. Bir sonrakine batıyorum. 2. Bir sonrakine batıyorum. 3 tane trabzanı yapıp kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şöyle tekrar bakalım. Bu ortadaki boşluktan bir sonrakinden şu kenardaki 5 zincir çektiğimiz, burası da 5 zincir çektiğimiz hepsini birleştirdik. Şimdi diğer köşeyi birleştireceğiz. 4 zincir çektim. Sıradaki boşluğa geçiriyorum. Bir sık iğne ile birleştiriyorum. 4 demiştik. 5, 6, 7'ye tamamladım. Dönüyorum. İlk ama son yaptığım pardon trabzanın üzerine yuvaya tekrar battım. 2, 3 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum tekrar. Şimdi burası bu 3 tane motifin birleştiği nokta. Şimdi iki motifi birbirine birleştirirken şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane birleştirme yaptık. Şu köşeden bu köşeye, yani ortadaki boşluktan başladık. Bu tarafında ortadaki boşluğunda bitirdik. Üçüncüyü eklerken şurada bakın birleşiyor motifler. Yine 4 zincir çektim. Tam şu noktaya 3 tane motifin birleştiği nokta burası. Burada birleşme noktasına batıyorum. Şöyle 4 zincir çektim. Bakın 3 motifin birleştiği nokta. Burada şöyle giriyorum içine. Bir sık iğne yapıyorum. 5, 6, 7. 3 tane daha çektim. 7'ye tamamladım. Dönüyorum. Aynı noktaya burada tekrar batıyorum. Şimdi birinci trabzanı yaparken 1, 2, 3 kapattım. 1, 2, 3, 4. Şimdi 2 motif ekliyor olsaydık buraya kadar ekleyip bitiriyorduk. Şimdi dördüncü olduğu için bu taraftaki kenara da ekliyoruz. Şuradaki boşluğa da batacağız. 4 zincir çektim. Diğer motife geçiyorum şimdi. Boşluğa girdim. 3 tane zincir çektim. Tekrar döndüm. Yine son battığımız yere tekrar batıyoruz. 1, 2, 3 kapattık. 1, 2, 3 zincir. Şöyle bir masaya koyalım bakalım isterseniz. Bakın bu tarafı birleştirdik. Anlatmak istediğim şuydu. Şurada kendiliğinden bir kare desen oluşuyor. Şurayı ütülediğimizde daha güzel duracak tabi birleştirme noktalarına. Şimdi bu tarafı da ekleyerek buraya kadar geliyoruz. 3 tane zincir çektim. Sıradaki şu 5 zincir çektiğimiz boşluğa giriyorum, birleştiriyorum ve 2 zincir daha çekiyorum. Tekrar tığımı 2 doladım. İlk sık iğnenin üzerine batıyoruz. Bir trabzan yapıyoruz. 3 defa çekerek bir sonrakine batıyoruz. İkinci trabzan ve kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Sıradaki boşluğa giriyoruz. Kapattık. 2 zincir daha çektik. Şimdi örmeye devam ediyoruz. Kenar köşe kısmına geldik. Yine buraya 3 tane önce trabzanımızı yapalım. Evet, kapatıyorum. Ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şimdi şöyle döndürüyorum, eli kafanız karışmasın. Şöyle baktığınız zaman bakın gireceğimiz, birleştireceğimiz yer burası. Bir tane buradan, bir tane buradan birleştirerek dördüncü motifi tamamlayacağız. Birleştirdim.
3 tane zincir çektim, tekrar döndüm. Burada aynı yere tekrar batıyorum. 1. Şimdi sırayla batıyorum. 2, 3 ve kapattık. Evet, şimdi köşede birinci boşluktan birleştirdim. İkinci boşluk, yani ortadaki boşluktan da birleştireceğim. Burası ortası, tam köşe çünkü. 4 zincir, buraya da giriyoruz, birleştiriyoruz. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 7'yi tamamladık. Bu tarafa doğru örerek bitiriyoruz arkadaşlar şimdi. 1, 2, 3 ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tam ortadakinden birleştirdik. 7 zincir çekiyoruz. Devam ediyoruz örmeye. Evet, 2 ve 3 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir, 2 doladık. Yine buraya 2 tane trabzanımızı yapalım. 1, 2 kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. İlk yaptığımız üçlünün yine tepesine batıyoruz. Birleştiriyoruz. Bir tane de zincir çekelim. Ve nerede makasımız? Buradan ipimizi kesebiliriz artık. Evet, şu şekilde 4 motifin görüntüsü de bu şekilde olacak. Dediğim gibi şu an elimde tabi biraz buruşuk duruyor. Şu eklem yerleri özellikle birleştirdiğimizde emin olun çok daha güzel duruyor. Şöyle avucumda göstereyim. Bir yandan da şurada kendiliğinden bu şekilde bir kare motif oluşuyor birleştiğinde. Evet, birleştirmemiz bu şekilde arkadaşlar. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan yazın. Oradan yardımcı olmaya çalışırım. Bunun kenarının oyası var bir de. Hemen kısaca onu da göstereceğim. Kenarı sık iğne ve pipiriklerden oluşuyor. Böyle 4 tane yapıp bir parça bile yapabilirsiniz. Nasıl dilerseniz tabi. İpi hiç kesmeseydik iyiydi ama kestim ben. Kenarı göstereceğimi unuttum çünkü. Şöyle şu köşeden başlayalım isterseniz. Şu köşeye şuradan ipimi geçireyim. Bir tane zincir yapalım. Evet, sık iğne yapıyoruz ve pipirik yapıyoruz. Boşluğun içine batıyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım sık iğnenin üstünden batıyorum. Şöyle bir pipirik yapıyorum. Bir tane tekrar sık iğne yapıyorum. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Yine son yaptığım sık iğnenin üstünden batıyorum. Burayı da kapattım. Tekrar bir sık iğne daha. 1, 2, 3, 4 zincir. 4 çektik, 6 çektik. Tekrar 4 çekiyoruz. Ve son yaptığımız sık iğnenin tepesinden batıyoruz. Pipiri yapıyoruz. Şimdi zincirin geri kalan kısmına 1, 2, 3, 4 tane daha sık iğne yapıyoruz. Buradaki sık iğnelerin sayısı hiç önemli değil. Elinize göre bunu ayarlayabilirsiniz. Yani daha bol zincir çekiyorsanız sık iğne az gelirse birer tane artırabilirsiniz ya da eksiltebilirsiniz. Bunu tamamen ayarlayabilirsiniz kendiniz. Şimdi buraya geldik. Şu üçlünün tam tepesine batıyorum. Buraya da bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde tepeden batıyoruz. Buraya da bir pipirik yapıyoruz. Diğer boşluğa geçiyoruz şimdi. Buraya bir tane yaptık. Diğer boşluğa geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Şuradaki ipimizi de buraya kadar yürütmüş olduk. Keselim onu oradan. Evet, 8. Bir tane de bu üçlünün tepe noktasına batarak yapıyorum. Sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Bir tane pipirik yapıyorum yine buraya. Bir pipirik. Diğer boşluğa geçiyorum şimdi. 1 2 3 4 5 6 7. Şurada iki tane trabzanımız var. Bu iki trabzanın üzerine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi buraya da hem köşelere hem de şu noktaya 3 tane pipirik yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Sık iğnenin tepesinden batıp üzerinden ilmekten, tığdaki ilmekten geçiriyoruz. 1 2 3 4 ve 5 6 zincir. Aynı yerden tekrar geçiriyorum, bakın. Sonra tekrar 1 2 3 4 zincir, yine aynı yerden. Pardon. Yine aynı yerden geçip tığdaki ilmekten çekiyorum. 3 tane pipirik yaptım. Hemen diğer boşluğa geçelim. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi buradaki üçlü grubun üstüne batıyorum ve 1 2 3 4, buraya bir tane pipirik yapıyoruz. Sonra tekrar diğer boşluğa geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şuradaki dolgunun üstüne geliyorum. 9. Evet, buraya da bir tane pipirik yapıyoruz. 1 2 3 4 zincir kapattım. Şimdi bir sonrakine geçelim. 1 2 3 4 5 6. Tam burası motiflerin birleşme noktası. İkisinin birleştiği noktaya da batıyorum. 7 diyorum. Buraya da 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum önce. Buradan batıyorum. Son yaptığım sık iğneden birinci pipirik. 1 2 3 4 5 6 zincir. Aynı yerden tekrar batıyorum. 2 diyorum. 1 2 3 4. Aynı yerden tekrar batıyorum. Evet, bunu batması biraz zor oluyor. Şöyle geçirdim. Hemen diğer boşluğa geçelim. 1 2 3 4 5. Evet. Şurayı göstereyim. Bakın, köşede 3 tane yaptık. Sonra birer tane yaptık. Tam kenar kısmında yine 3 tane. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Böyle bir tane de yapabilirsiniz her birinin tepesine. Sadece şu köşelere 3 tane de yapabilirsiniz. Şimdi şu birleşme noktasına da 3 tane yaptık. Geliyoruz şimdi buraya kadar, şuraya kadar. Şurada da 3 tane yapacağım. Şu köşede de 3 tane yapacağım. Dediğim gibi sık iğne sayısını elinize göre ayarlayın. Çünkü kenar kısmı marullanma olmasın. Evet, şuraya bir tane daha yapıyoruz şimdi. 4 zincir, bir tane pipirik. Sonra geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi 7 zincirli olduğu için 8 tane sık iğneyi kaldırıyor. 9'uncuyu da şu dolgunun üzerine yapıyorum. Tekrar burada şimdi 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir, bir pipirik yaptık. Tekrar bir sonraki boşluğa geçtim. 2 3 4
5, 6, 7. Bunun tepesine de batıyoruz. Pardon, burada 6 yapıyorduk. Şöyle 6 yapıyoruz. 5 zincir var çünkü burada. 7. trabzanların tepesine batarak yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle birinci pipirik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir. Aynı yerden. Niye 7 zincir dedim? 6 zincir arkadaşlar, pardon. Şuraya batıyoruz. İkinci pipirik. 1, 2, 3, 4 zincir. Aynı yere bir daha batıyorum. Ve üçüncü pipirik. Şimdi boşluğa girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dolgunun tepe noktasına battık. 1, 2, 3, 4. Burada bir tane yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'uncuyu dolgunun üstüne batarak yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir. Burada da bir tane pipirik. Şimdi ortadaki boşluğa geldik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Birinci pipirik. Burada hep aynı yere batmıyorum. Bakın bir tane daha sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Yine bunun da tepesinden doğru batıyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Yine tepeden batıyoruz. Ve 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyorum. Dolgunun da tepesine batarak bir sık iğne daha yapıyorum. Buraya artık 1, 1, burada 3 şeklinde ilerliyorum. Evet, kenar kısmımız da bu şekilde arkadaşlar. Kenarı da kolay. Tabi dilediğiniz gibi de yapabilirsiniz. Farklı desenler de uygulayabilirsiniz kenara. Sadece sık iğne de gidebilirsiniz. İlla ki bu pipirikleri yapmanıza gerek yok tabii ki. Şöyle gayet hoş bir model oluyor. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Beğenip beğenmediğinizi yazarsanız sevinirim tabii ki. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.